Herkese merhabalar. Bugün sizlere değerli bir hocamı, doçent doktor Nail Kahraman'ı, kalp tabi cerrahisi uzmanını, onun saç ekimi sonucundan bahsedeceğiz. Hadi yaklaş bakalım. Önceki halini bir hatırlayalım hocamızın. Önden bakıldığındaki profilimiz bu şekildeydi. Yan bölgeler boşluklu, sağ yan bu şekilde, sol yan bu şekilde. Tepeden baktığımızda gözüken tablomuz ise böyle bir açıklığımız vardı. Nail hocama bundan 4 yıl önce 2018 yılında bir saç ekimi işlemi yaptık. Güzel bir şekilde bu açıklıkları tamamlayacağız dedik. Bir kalp damar cerrahi uzmanına güvenerek bize masamıza yatması onur verici oldu. Kendisi bugün 4. yılında ve şimdi o sonucu sizlerle buluşturmanın. Hadi gelin bakalım biz neler yapmışız. Evet, önceki halimiz böyleydi. Şimdi 1 yıl değil, aradan 4 yılımız geçti. Onu da sizinle buluşturuyorum. Nail hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Sen nasılsın? İyidir hocam. Aradan bir 4 yıl geçti. Bugün artık Bursa'dayız. İstanbul'daydık. Evet. Ameliyatımızı oradayken yapmıştık ama şimdi buradayız. Evet, sayın takipçilerim, şimdi her zamanki yaptığımız gibi yine yakından bir çekimle sanatımız dediğimiz saç ekimi sonucumuz ne olmuş? 4. yılında hangi durumdayız onları bir göreceğiz. Evet, şimdi yakından saçını taranma modeliyle birlikte ön hat zaten gizlenmiş durumda. Biz onu tabii ki ne yapacağım ben sizler için şu şekilde her zamanki gibi yakın çekimle şeffaflığıyla gösteriyor olacağım. Yine burada da gördüğünüz gibi ön bölümleri karşıdan baktığımızda anlamamız imkansız seviyesinde. Üst bölümlere de bakalım. Onlar da aynı şekilde. Tabii mesela şöyle daha uzun kullanması takdirinde daha kapatıcı ve tamamen boşlukların gözükmediği bir tablo olduğunu göreceksiniz. Yani şöyle bir durumdaydık. Daha yakında yanlarımız bu şekilde. Önden bakıldığında böyle. Ama şimdi ise daha yoğun ve daha kapatıcı, daha genç ve daha dinamiyiz artık. Hocam bir de arka bölümü bir gösterebilir miyiz? Bir arkamızı dönebilir misiniz? Her zamanki bahsettiğimiz olayımız makyajlı mikrofuye sanatı nedir? Alın bölgesinin anlaşılamayacak doğallıkta kalması. Bu kendi geliştirdiğim bir alım sanatıdır. Nasıl belirginsiz olabilir? Hani bugüne kadar yüksek tecrübemiz diyoruz. 25.000'den fazla bir vaka tecrübesi diyoruz. Kısa kestirmiş olmasına rağmen hala belirginlik yok denecek seviyede. Evet hocam dönebiliriz. Son kez bir şöyle bir yaklaştıralım. Sonra hocamla işin detaylarını. Bu video çok önemli arkadaşlar. Haydi bakalım biraz sonra muhabbetimize geçelim. Çünkü bir kalp damar cerrahı tarafından saç ekimi hakkındaki düşüncelerini dinleyeceğiz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Sen nasılsın? Ben deyim. Daha iyi olmam için bir sebep yok. Çünkü hocam bugün karşımda çok daha genç, çok daha dinamik, çok daha iyi bir görselle yanımızda. Burada olmam beni çok mutlu ediyor hocam. Çünkü çok değerli ve altın değerinde şu anda sizinle sayın takipçilerime bu bilgileri paylaşacağız. Evet, sizinle 4 yıl önceki halinizden birazcık bahsedelim değil mi? Siz de tabii unuttunuz bu hallerinizi. Hatırlıyorum. Hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorum. Hatırlamakta fayda var hocam. Aynen. Neler yapmışız onları da bizler de yapabilelim yani. Gözlemleyebilelim. Şimdi hocamızın önden bakıldığında profili burada bir adacık kalmıştı. Bu bölgeler yandan bakıldığında
bir bütünsellik sağlayamayan bir tablosu vardı. Zaten biraz önceki çekimde de hepsini görmüş oldunuz. Ve en son üstten baktığımızdaki tablomuz da böyleydi hocam. 2018 yılıydı. 2018. Yaş 39. Aynen öyle. Evet. Saç ekiminde güzel bir noktada hizmetimizi sunduk. Hocamızla güzel bir şekilde saçlarına kavuşturduk. Hocam bu süreçte sizin ekleyeceğiniz konu hakkında çok değerli katkılarınız da olmuştu bana. Onlardan birazcık bahsedelim dedim. Bir 39'lu yaşlar, ondan sonra kalple alakalı bu işin herhangi bir riski var mıdır yok mudur onlardan da şöyle kısa böyle değerli takipçilerin içinde güzel bir açıklayıcı nokta olacaktır. Tabii ki yandaş hastalıklarımız varsa saç ekiminde dikkat etmemiz gereken kalp rahatsızlığımız olabilir. Gizli bir şekilde seyrediyor olabilir. Evet. Onları eğer ailede kalp rahatsızlığı varsa geçmişinde böyle ailede bir işte hipertansiyon olur, konjektif dediğimiz hani kalıtsal böyle yatkınlıklı kalp rahatsızlıkları olabilir. Böyle durumunuzda varsa geçmişinizde, ailenizin geçmişinde ve bilindik bir tabloda da kontrol altındaysa mutlaka bunları bilgilendirmeniz gerekiyor. Aynen öyle. Onları birlikte girersen hem kendini riske atmamış olursun hem bizleri de riske sokmamış olursun. Çünkü onlar kontrol sağlanabilen saç ekimi yapılmasına uygun mudur değil midir? En azından bir kardiyoloji ya da bir kalp damar cerrahı ya da ilgili rahatsızlığınızın alanındaki uzman hekim görüşü aldıktan sonra herhangi hayati bir riskimiz, hayati bir tehlike oluşturacak bir durumumuz yoktur diyebiliriz. Neden? Çünkü hayati organlarla oynamıyoruz. Derinin 3 milim, 4 milimetre seviyesindeki bir derinliklerde, evet, değil mi? Yani oradaki oluşturabildiğimiz küçük kesikler açıyoruz hocam. Yani kanama oluyor falan. Bazen bu kanamaların insanlar tarafından rahatsız edici, hani bir tehlike var mı gibi kan görmeleri tabii sağlık dışındaki insanların korkutabiliyor tabii ki. Korkutabiliyor. Onun için göz geçmişini iyi aktarmam lazım. Mesela kalıtsal kan hastalığı vardır. Hiçbir şekilde kanaması duymaz. Evet. Onları siz bilirsiniz, ona göre önlem alırsınız. Onlarla bir cerrahi işlemler yapılabiliyor ama önceden tedbirini alırsak. Tedbirini alırsak arkadaşlar. O yüzden bizlerden hiçbir şeyi izlememeniz, saklamamamız gerekiyor. Bunları niye anlatıyorum? Saklayanlar da var arkadaşlar. Çünkü mesela bir epilepsi nöbeti geçiren hastalara müdahale edecek bir ortam olmadığı sürece yapılması yasaktır. Ama bir hastam zamanında bana bunu söylemedi, yapmadı ve işlem esnasında nöbet hata geçirdi. Allah'tan tam son dönemdi ki çok da büyük bir multi bir hale gelmeden rahatladı. Ama bizi çok tedirgin etti. Kendisi sonradan pişman olduğunu gizleyerek böyle bir şeyi belirtmesinden. O yüzden bu durumlar çok önemli. Sonrasında size bir yoğun bakımı ya da o alanla alakalı bir hekim olmayan yerde işlem yapılması çok doğru, uygun değildir. Bunlar da güzel bir detay olarak sunmuş olalım. İşlem basamaklarında kullandığımız adrenalin genel bir soruyorlar hocam. Hani bunun bir şeyi var. Düşük miktarda kullanılıyor. Zaten eliniz yavaş oluyor. Çok ciddi bir kalp rahatsızlığınız yoksa, ne bileyim tansiyonunuz yoksa çok sağlık olarak çok ciddi etkisi olmaz. Yani adrenalin seviyeleri kullandığımız durumlar biraz daha düşük seviye. Zaten onu yüksek bir sıvı oranıyla 100 mg falan üzerinde diluye ediyoruz. 1 mg mesela bir adrenaline. Onu da hani kılcal damarlarda daralmayı sağlıyor değil mi hocam? Aynen. Yani daha az kanama. Daha az kanama için kullanıyoruz. Evet. Belki biraz taşikardi yapıyor. Orada bir ritmim arttı, heyecanlandım gibi falan söylüyor. Bunun bu kadarlık bir seviyenin bir sakıncası olur mu? Olmaz. Yani kalp rahatsızlığı yoksa sıkıntı olmaz. Belli bir yaş üstü falan daha öncesinde bir emboli falan geçirme durumu yoksa bunlarda genel olarak bu tablo bir sorun yaratmıyor. Evet. Yani riskli boyutlarda olan bir adrenalin oranı değildir bu. Lokal anesteziden de bahsedelim. Onların da yani kullandığımız ürünler Stanes tarzı, kullanılacak maksimum dozları zaten belli. Toksik dozları. Toksik dozları geçilmediği süre zaten sizin saç ekiminde de
kullanacağınız miktar çok aşırı değil. Yani kilogram bazına o kadar çok yoğun kullanmıyoruz. Zaten hani şunu soruyorlar, hocam hem sakal saçtan çıkartalım gerekiyor, hem sakaldan çıkartalım, hem göğüsten çıkartalım. Şimdi bu üç bölgenin bir anda yapılması mümkün değil. O yüzden bunun sebebini de buradan da hemen açıklamış olalım. Lokal anestezinin artık miktarları vücutta çok yüksek orana geçtikten sonra hastamız şeye giriyor, böyle bir dediğimiz durdurma giriyor, kan değerleri bozuluyor. Yavaş yavaş şeyi yani normal düzenli ahengi bozulmaya başlıyor, stres altına giriyor, kendisini kötü hissediyor. O yüzden bu üç bölgeyi yapmıyoruz. Ya sadece göğüs bölgesi ya da sadece saç ve küçük oranlı bir sakal durumu yapıyoruz. Seans yapmak lazım. En doğrusu hani aşama ve tek seferde bitireceğiz diye uğraşmamak lazım. Çok doğru hocam. O yüzden de zaten almıyor. Böyle bir multi şey istiyorlar ama belirttiğimiz durumdan dolayı almıyoruz. Onun dışında süreç hakkında ilaçlar kullanıyoruz. Nedir? Antibiyotik, ağrı kesicidir. Damar yolundan verip düzenlemeleri sağladığımız. Bu ilaçların işte zaten sürekli cerrahide kullandığımız ilaçlar. Biliyorsunuz sefamizindir, küçük cerrahi işlemlerde kullanılan ilaçlar bunlar da. Aynen. Burada sadece belirteceğimiz konu da şudur, yani bu ilaçlara karşı bir alerji, daha önce bir tedavi olup bir şey olmuş mu olmamış mı o olabilir. Yoksa zaten bunlar standartta kullanılan, yani kişinin belli bir yaşa kadar geldiği büyük ihtimalle mutlaka kullanmış olduğu bir tedavi şeyidir. Öyle bir alerji yoksa mesela genelde penisilin gruplarına göre alerjisi olanlar var. Bunu belirtmeleri gerekiyor. Bazı ağrı kesicilerde de yine alerjikler oluşabiliyor. Bunları belirtmeniz gerekiyor. Bu öykülerinizi, yani geçmişteki olan rahatsızlıklarınızı mutlaka söylemeniz gerekiyor. Onun dışında da operasyonu şöyle düşündüğümüzde hocam, hayati tehlike böyle farklı bir organla uğraşmadığımız için yok denebilir. İşlemin kendinde bir hayat tehlike yok, fakat ek yandaş hastalıklarını eğer belirtmezseniz onlara bazı sıkıntılar oluşabilir. Aynen. Yani uygulamanın bir hayati riski bulunmamaktadır. Ama kişinin diğer tablolarından dolayı oluşabilecek durum ise ayrıdır. Bu her cerrahide kendini gösterebilir, saç ekiminde olabilir, farklı bir operasyon geçirirken gün yüzüne çıkabilir. O yüzden dikkat etmek gerekiyor. Bu işlemi hastane ortamında, doktorların kontrolünde, size yardımcı olabilecek herhangi bir sıkıntıya düştüğünüzde müdahale edebilecek bir yerde bulunmanız çok çok önemli. Yani canınız o kadar ucuz değil. Buradan çok dikkat edin. Biraz da ekonomik olsun, biraz daha uygun olsun diye gideceğiniz ortamlara lütfen dikkat edin. Çünkü sağlıkta sonrasında pardon yoktur arkadaşlar. Buna çok dikkat ediyoruz. Evet hocam, bunlar çok önemliydi. Sizin sayenizde tedavi protokollerinde bir takım değişiklikler yaptık. Güzel bir ismini vermeden zaten bir dolaşım sirkülasyonu artırıcı olay. İlacı kullanıyoruz. Evet, onu kullanıyorum hocam. Şeylerde çok güzel bir etki yaratıyor. Yani 3-4 günde daha hızlı toparlanmasında kan akışını arttırdığı için. Aynen öyle. O çok güzel oldu. Teşekkür ederim. Bunu sizinle katmıştık. Onu da burada anlatmış olalım. Evet, etrafımızdaki insanlardan görüşlerini sizden de dinleyelim. Çok fazla, biraz önce söylemiştim ya, buraya çok sık bakıyorum. Sebep de şu, saç ektirmeyi düşünenler bakıyorlar. Şimdi benim ekilmiş olarak görmüyorlar zaten, normal gibi görüyorlar. Orijinal saçım gibi görüyorlar. Ve ektirmiş şaşırıyorlar, eski halimi sık sık böyle bir hatırlama başlığı gösteriyor. Hocam çevresinde birçok insan onu gördükten sonra bizleri tercih etti. Çünkü doğallık kaçınılmaz. Arka bölüm gösterdik, alın bölgesi tanıtılmış ya da kötü bir durumda bırakmıyoruz. İnanmayanlar çıkıyor tabii ki böyle, hadi ya falan nasıl bilmiyorum, hiç anlaşılmıyor falan. Biz burada şunu söylüyoruz. Yani tabii ki bir tek değiliz ama bizim cerrahimiz bir sanatsal boyutta bir saç ekimi hizmeti sunuyor. Sonuçlarımız bu yönde. Zaten diğer videolarımızda dedikçe hepsindeki ortak noktanın doğallık
böyle anlaşılması çok zor bir tablo olması. Siz de böyle bir sonuçlanacak bir saç ekimi hizmeti istiyorsanız başınızın önden, üstten, yanlarını ve arkasını görebileceğim fotoğraflarınızı bu altta gördüğünüz WhatsApp numaralarına gönderebilirseniz bizzat kendi tarafından, benim tarafından ne yapılabileceği, nasıl bir çalışma olacak, kaç bin lira gideceğiz, hangi günde iyileşeceksiniz, yıkamalarınız nasıl olacak, kabuk dökmeniz nasıl olacak ve fiyatlandırmanız nasıl olacak, bunların bilgisini alabiliyor olacaksınız. Merak ettiğiniz birçok konu var, her şey var. Kısa biz hocamla değinmeye çalışacağım. Onlarla yavaş yavaş geçelim. 2 gün sonra ilk yıkama yaptık hocam, sizde de. Bu kendinizde yapabileceğiniz bir durumdu. Tabii daha sonra yıkamalarda zorlandınız mı hiç? Zorlanmadım, hepsini zaten sizin takip ettiğiniz şekilde. Evet, kendim gönderdiğimiz videolarla zaten rahatlıkla uygulayabildiniz. Kolay. 10 günlük bir süreçte 10. günde de kabuklarımızı döktük. Evet. Normal şeyine artık 3 numara tıraş olmuş gibi bir durum aldı. 1,5 ay olunca 1. aylarda bir döküldü. Tamamen. O dönem biraz kötü oluyor. Evet, aynen. Moralmen tamamen bozuluyorsun ama ya biliyorum başkalarından da nasıl gelişeceğini bildiğim için. Buradan ne gerekiyor? Sabır. Sabır dediğimiz olay ne? 4 aylık, 5 aylık bir süreç. Çünkü normal akışı, olağan akışı bu şekilde. Saçlarımız çıkıyor 1. aya kadar, orada bir dökülme olunca insanlar demoralize oluyor, şey mi olacak diye. Daha mı kötü olacak? Daha mı kötü olacak ya, çünkü çıplaklaşmaya başlıyor bilmem bir şey. Ama merak etmeyin, olağan bir durumdur. Zamanla tekrardan yavaş yavaş homojen bir şekilde olmuyor ama böyle karışık dalgalı bir şekilde aynı toprağa maydanoz ekersiniz de bölge bölge çıkmaya başlar. Sonra hepsi bir anda katıldıktan sonra bu da 5. ay ve sonraki dönemler oluyor. Esas pik yaptığı güzel, en iyi dönemi 8. 9. aylar. 1. yılında ise tamamen süreç tamamlanmış oluyor. Çıkacak olan çıkmış, çıkmayacak olan çıkmayacak diyoruz. Tabii son 7. yılın sonrasında da bakımlarımızı yapmıyoruz, bırakmıyoruz. PRP gibi, güzel mezoterapi gibi. Ara ara ben geldim. Hastanede sizin yoğunluğunuzdan dolayı tedavilerimizi sürdüm. Ben tabii bu süreçte şunu yaptım. Baştan beri 0 numaraya buldum. Daha rahat beslensin diye. Kısarken saç. Covid dönemi zaten de berberlere gitme olayı da engel bir yasak. Engel olmayan özellikle hep 0 numara. Berberleri de öğrendiniz hocam. Evet, berberleri de öğrendik. Harika. Yani kısa saç kullanmak her zaman uzun saçtan avantajlıdır. Tabii ki bu bahsettiğimiz saç uzunluğu çok daha uzun olması, hani bağlanabilecek seviyeye gelmesi. Yani benim gibi şöyle bir 7-8 santim saç uzunlukları da sıkıntı değildi. Hocamınkisi de çok ideal. Daha sağlıklı bir şey olmasını hissettirir saçların. O konuda da yani iyi olmuş hocam. Böylelikle de berberliği de ilk meslek olarak tanıtmış oldunuz. Eşim öğrenmiş oldum daha doğrusu. Onun da zaten şu an bakın vallahi sanat yapmış hocam o zaman size yani. Eşinizin eline sağlık. Buradan da teşekkür ederim. Güzel bir şey olmuş yani. Tasarım olmuş. Evet hocam yani çok konudan yine bahsettik. Söylemek istediğiniz başka detaylar varsa onları da sizden tekrar dinleyebiliriz. Şunu söyleyebilirim, tabii ki bu işte sanat. Gerçekten çok büyük bir sanat var. Yani belli tecrübeyle kazanabilecek sanat, belli bir güven olması lazım. Bunları da tabii İbrahim bize verdi. Yani bu sayede ben çok yakın samimi arkadaşlarıma, kardeşimi, evet, abimi de getirmiştim. Evet, pek çok yakınım ve çevremdeki arkadaşlarım senin sayende ya güzel bir saça kavuşturur, hani doğallığa kavuşturur. Tabii ki bu senin için yılların birikimiyle olmuş bir şey. Hemen birden pat diye. Siz de cerrahsınız hocam. Aynen hani şu var. Hani değil bazı şeyleri çok rahat söyler arkadaşlar. Hani ben kralım, ben çok iyiyim, ben şunu yaparım, ben bunu ederim. Bunlar biraz tedirgin etsin sizi. Güven duygusu başka bir şey. Bunu nasıl anlayacaksınız? İşte böyle yakından çektiğimiz videolarla biz size sanatımızı anlatıyoruz değil mi? Aynen. Yani kumaşa bir cansız bir şeye nakış dokumak ayrı bir şey. Canlı olan ve yanınızdaki bir insan. Bunu siz kalbe dokunuyorsunuz. Aynen. Yani insanların
cerrahideki o site sıkıntı bizimkilerin yanında hiçbir şey yani. Bahsi konusu bile olmaz hocam. Tekrardan size yani bu konuda mesleğinizde, hayatınızda çok başarılar diliyorum. Çünkü sizin olayınız çok daha farklı. Kalbe dokunuyor ben. Evet. Yani açık kalbe bildiğin dokunup insanların hayata dönmesini sağlayan bir mesleğindeyiz. O yüzden cerrahi olarak canlı bir dokuya sanat yapmak ayrı bir şey. Bir de gözüken bir şey. Her an herkes görüyor. Milyonlarca insan görüyor. Değil mi? Gezdiğin her yerde görüyor. Farklılık çok bariz bir şekilde ortada oluyor. Tabii ki yani senin yaptığın zaten sanatın içinde direkt bir sürü çevremde ektiren var. Her yerde ekiliyor sonuçta. Bu her yerde saç ekiliyor. Ama işin kalitesi yan yana gelince zaten gözüküyor. Başka bir ektirenler de farklılık, ya seninki zaten ince detaylarda harika olmuş diyorlar zaten. Vallahi hocam güveninize, o güveni verdiğim için ben çok mutluyum. Çünkü bugün dediğim gibi bahsettiğim konu hocamız hani çok değerli bir alanda hizmet veren birisi. Öyle bir cerrahiye sahip olan kişiyi inandırabilmek, kendimizi güvendirebilmek bizim için onur verici. Masamıza yatmanız yani benim için bir şereftir. Bir şereftir aynen hocam. Tekrar buradan herkesin kendisine çok teşekkür ediyorum. Çok onur verici benim için de böyle bir tablo. Yani farklı boyutta. Tabii ki. Karşılığını da vermiş olmak apayrı. Tabii çok güzel. Tabii yani sizin az önce söylediğim gibi bazıları söyler ki ben mükemmelim, şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum ama ortaya çıkardığı esere bakıyorsun ya berbat. Ama İbrahim de kendini çok övmeden mütevazi bir şekilde zaten yaptığı işi sonucunu gösteriyor direkt. Söylemesine gerek kalmıyor zaten. Yani çok fazla şey değil, sadece olacaklar anlatıyoruz ama eğer bir şeyimiz varsa bu işte iyi olduğumuzu belirtiyorsak bunları böyle hazırladığımız videolarla sizlere daha iyi anlatmaya çalışıyorum. Yani saç ekiminde kaç grafit ekilecek gibi şeylere çok takılmamak lazım. Yani güvenli, eğer saç ekimi güveniyorsanız tabii güveniyoruz. O kaç tane uygun görüyorsa 3000, 5000 neyse o kadar. Hani benimki 8000 olsun, 10.000 olsun deyip de böyle zoraki bir şeyler yaptırıp da hazırki ekilen grafitlerin de beslemesi bozulmasın. Değil mi hocam? Çok güzel bir konuya değindiniz. Bazen hastalar şunu istiyor. Hocam 8000 ekmişsiniz, 9000 ekmişsiniz. Hani bize de o olmaz mı, bize de o yapılamaz mı? Yani yapılabilmesinin aşamaları var arkadaşlar. Çünkü hani ziraatte birine bir tarlaya 2 ağaç arası böyle 2 metre bir mesafe olması gerekiyor. Değil mi hocam? Yani onunla bile toprakta yetişecek ağaçta bile derken biz canlı bir doku, kılcal damar sistemi var, onların beslenmesi var. Belli bir mesafe bırakmalıyız ki kılcal damarlanmalarla birlikte hani kendisini oluşturabilsin, oradaki doku bütünlük sağlayabilsin. Bu sefer ne oluyor? Haddinden fazla bir sık çalışacağız derken anlamsız yerde yalnız. Hani belli daha dar alanda daha yüksek çalışmak biraz onun limitlerini iyi bilmek lazım, iyi tecrübe etmek lazım. Aynen. Sonra ne oluyor hocam? Hepsi gidiyor. Beslenemiyor. Bir de konu açılmışken şu da önemli tabii ki. Mesela sigara içiyor. Damar hastalıkları var. Her zaman soruyorsunuz sigara tiryakileri neden sigara içmemeliyiz? Hemen hocamdan da bizzat dinleyelim. Ekilen saçların başarılı bir şekilde tutunabilmesi için önce ortamın hazırlanması lazım. Onu nasıl yapacağız? Sigarayı zaten bırakmamız lazım. Yani başarılı bir sonuç istiyorsak bırakmamız lazım. Ne kadar sürüyorsunuz hocam? En azından birkaç ay öncesinden bırakıp oranın daha rahat oksijenlenip, daha rahat kanlandığı dönemi sağlamamız lazım. Onu nasıl bir çiftçi bir sebze dikeceği zaman tarlasını atıyor. Bir nadasa bırakıyor diyorlar. Tabii nadasa bırakıyor gerekirse. Oranın gübresini atıyor, sürüyor, şey yapıyor. Aynı şekilde saçta da daha güzel verim elde etmek istiyorsak önce kendimize düşen sorumlulukları yerine getirmemiz lazım. Sadece ekmekle olmuyor iş. Ekmeden önce güzel beslenmemiz, alkol, sigara, sağlıklı bir durumda olmasının. Aynen. Sağlıklı bir yere ekilen saç tabii ki tutar. Daha da güzel olacak. Tabii ki. Öncesindeki bu konuda dikkat etmemiz gereken bir nokta olduğu gibi sonrasında da şimdi oksijene çok ihtiyacı oluyor çünkü
o doku parçasının içerisindeki oksijenle beslenecek. Difüzyonla da dokuyu naklettiğimiz nokta arasında çekebildiği kadar ürünü çekip kendi bağdaşmasını sağlayacak. Şimdi biz sigara içince ne oluyor? Sigara içince karbonmonoksit ve karbondioksit de ciğerlerimizle birlikte kan dolaşımına geçiyor. Ve bu da periferdeki kılcal damarlarla o ektiğimiz yeni hücrelere biz oksijen göndermek gerekirken bu zarar verici dokunun ölmesini sağlayacak karbonmonoksit ve karbondioksiti göndermiş oluyoruz. Ve böylelikle ne oluyor? Daha freli bir operasyona siz gayret ediyorsunuz. Biz saatlerce uğraşıyoruz, emek gösteriyoruz. 6-8 saat sürebiliyor, 10 saat sürebiliyor. Siz 2 dakikalık keyif için maalesef ki köklerinize, sonrasında milyonlar verseniz kazanamayacağınız köklerinize zarar vermiş olursunuz. Çok önemli bir konuydu sigara, iyi ki değinmişiz. Bunu da çok fazla detaylı anlatan olmamıştı galiba. O yüzden bizzat üstüne basarak güzel bir şekilde anlatmış olduk. Yani birçok konuya değindik. Sizi 4 yıl sonra da hani diyoruz ki bu saçlar ne kadar uzun süre kalacak, kalmayacak. Yani genetik yatkınlığınızda dökülme durumu yoksa uzun yıllar kalıcılık gösterecektir. Bazıları söylüyor, biz ömür boyu garanti veriyoruz saç ömrü. Yani bizim bunu söyleyebilmemiz için arkadaşlar Tanrı'ya da Allah olmamız lazım ya da işte inancınız hangi yönleyse bir yaratıcı olmamız lazım. Bunun garantisini kimse veremez. Şunun garantisi verilir, işlem yapıldıktan sonra başarısızlık durumu söz konuysa bunun ücretsiz yapılabileceğini ben garanti ediyorum. Ücret almayacağım çünkü bu benim elimdedir. Ama saçların ömür boyu kalıcı olacak, ömür boyu dökülmeyecek cümleleri etik bulmuyorum. Saygı duyuyorum bunu söyleyenlere ama burada sadece kafanızda güzel bir soru işareti olsun. Hani bu canlı bir dokunum garantisini vermek hiçbir şekilde verilemez zaten. Mümkün olamayacak bir tablodur. Ama genelleme yapılabilir. Daha uzun süre kalıcıdır diyebiliriz. Daha ömür boyu kalabilme ihtimali olabilir diyebiliriz. Siz de kısa sürede dökülmesini öngörmediğiniz bir durumdur. Hocamın da bugün 4. yılı. Hala saçlarımız çok güzel yerinde, konumlanmış durumda. Umarım bir ömür boyu dökülmez hocam. Öyle söyleyeyim. Çok teşekkür ederim buraya kadar gelip bize destekçi olduğunuz için. Bizden önce saç ekimi yaptıracak olan birçok insana bu videomuz olacak, güzel bir yol pusulası, yol haritası olacak. Neden bizi tercih etmeliler, neden buraya gelmeli, burada bir sanat var mı yok mu, diğer detayları daha iyi görecekler. Nasıl ki hastane ortamındayız, doktor kontrolündeyiz, profesyonel bir ekip, hipotermi cihazı, son teknolojiler, 25.000'den fazla olan bir tecrübemiz, doğal sanatımız, estetik görünmemiz, bunların hepsini bizde bulabileceksiniz. Saç ekimi düşünüyorsanız mutlaka benden yaptırın ya da yaptırmayın ama bir değerlendirme isteyin derim. Umarım sevdiğiniz, beğendiğiniz, sizin için bilgi verici ve açıklayıcı bir video olmuştur. Daha fazla videonun gelmesi için, sizlere bunları anlatabilmem için takipte kalıp bir like atmayı, beğeni atmayı unutmayın. Herkesin hayal ettiği saçlarına kavuşmasını diliyorum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.